Welcome to IstanbulArtSnob.com. Today we'll be featuring Burcu Perçin, an artist born in Ankara and lives here and works here in Istanbul. Burcu Perçin is known for her oil paintings of abandoned spaces, but this time she focuses her mind and brush on nature. Green dominates the new series of Burcu Perçin, where she questions humankind's problematic relation with nature. Do we need nature? If so, why are we ruining it? Now let's have a chat with the artist herself. Çok fazla yeşil var işlerinde. Yeni bir seri bu. Öncekilere nazaran ve farklı bir vurgu yapıyorsun. İnsan doğaya neden bu kadar ihtiyaç duyuyor? Neden sen burada bu kadar bunu irdeledin? Ben şimdiye kadar daha çok doğanın tahribatı üzerine odaklanmıştım daha önceki serilerimde. Hatta bir önceki sergim Dağların Sahibi Yoktu. Tamamen kazılmış dağlar, tahrip edilmiş doğa üzerineydi. Şimdi oradan çıkıp yine insanın inşa ettiği, insanın eliyle şekillenen doğaya odaklandım. Süreç beni bu noktaya getirdi. Yani doğa bu tabii ki de bizi aslında güvenle tutan, gerçekten özümsediğimiz bir doğa mı bilemiyorum. Çünkü bir şekilde doğaya ihtiyaç duyduğumuz hepimiz için, hepimizin farkında olduğu bir şey. Bunun için de zaten şehrin içinde bu tip yeşili bir dolgu malzemesi olarak görerek yapay doğa manzaraları yaratıyoruz. Ve burada bir takım tabii ki sorular soruyorum. Gerçekten bizi güvende tutuyor mu? Evet, huzur verebiliyor ve evimizin etrafında, işte bahçede bir şekilde doğayla ilişki kurmaya çalışıyoruz ama gerçekten bu ilişkiyi özümseyebiliyor muyuz vesaire gibi. Mesela bu resimde de bir binanın üzerinde dikey bahçeler giydirilmiş. Mesela çok ironik geliyor bu durum. Artık yani zeminde ve yerde, mekanlarda yer kalmayınca biz yeşilliği bu alanlarda görmeye başladık. İşlerin hepsi farklı mekanlardan. Bunların hepsi Türkiye'ye ait yerler mi, gerçekler mi, yoksa senin hayal gücün mü? Hangisi? Buralar nereleri? Ben aslında işlerini gerçekle kurgu arasında görüyorum. Çünkü gerçek mekanlardan yola çıkıyorum ama onları ben yeniden kurguluyorum. Ve genellikle kendi çektiğim fotoğrafları kullanıyorum. Ulaşabildiğim sürece. Bunun için seyahat ediyorum ya da gün içinde, günlük hayatın içinde karşılaştığım şeyleri de bir şekilde fotoğraflıyorum. Ciddi bir arşiv ediniyorum aslında ön çalışma sürecince. Ve daha sonra bu fotoğraflarla atölyeme döndüğümde tekrar yeniden bir kompozisyon oluşuyor. Yani aslında belli şeyleri imgelesem de o asıl yapacağım kompozisyon kolaj aşamasında belirleniyor. Dolayısıyla bu mekanlar varlar. Kimilerine gittim. Çok birkaç tanesinde bulunamadım. Onu internetten. Bu neredeydi mesela? Bu mesela Londra'da bir mekan, arka planda bazı görüntüler ama tamamen hani hepsi farklı bir yerden olduğu için aslında böyle bir yer yok. Yani bu bahçeleri de ben koydum. İşte bitkiler de işte bütün binaların yerlerini falan yani tamamen benim kurgum. Ama hani mesela bir görsel almak için tıkladığımda hani hatırlıyorum Londra'daki çünkü bu çatılar üzerine belli alanlar yapıyorlar. Ondan yararlanabileceğimi düşündüğüm için internetten ama Fransa'ya gittim mesela fotoğraf çekmeye. Onun da orada inanılmaz bir peyzaj geleneği olduğu için yani Avrupa'daki birçok ülkede var bu. Onlardan yararlandım. Kendi çektiklerimden yani ağırlıklı olarak bu kompozisyonları oluşturuyorum. Harika. Mermer işin inanılmaz dikkat çekiyor. Uzaktan bakılınca yağlı boya gibi gözüküyor. Yakınlaştıkça böyle formlar ortaya çıkıyor. Bunu ilk defa kullanmıyorsun ama bunu biraz anlatır mısın hem teknik olarak hem bu sergideki yeri? Evet tabii ki. Şöyle daha önce aslında dördüncüsü. İlki farklı bir teknikte uyguladım. Yine mermer rölyef diyebilirim. Onun son 3 tanesi de aslında bir seri gibi de seri olarak da adlandırabiliriz. Bu işi ise bu sergiye dahil etmemin sebebi
bu yapay doğa manzaralarının aslında ve oradaki yapılaşmanın bu noktadan geldiğini, yani sonuçta biz dağları kazıyoruz, olan mermerleri ya da taşları oyup çıkartıyoruz. Daha sonra binalar ve etrafındaki kümeler aynı şekilde mermer ocaklarını bıraktığımızda da bu bitkiler daha sonradan tekrar yaşamaya, canlanmaya çalışıyor ve bir tür rejenerasyon geçiriyor. Bu işte teknik olarak neyi farklı yaptım diye düşünüyorum. Aslında genel olarak bu mermer ocaklarında benim resimlerimin bir detayı gibi ve en çok da bu işte o hissi, tam bir o mermer ocağının parçaları, sanki o merdiven yükseltileri en çok hissedilen, çok alçak rölyef olmasına rağmen bu duyguyu tam karşıdan baktığımızda hissediyoruz. O yüzden söylediğiniz gibi bir resim gibi algılanıyor yaklaştıkça. Malzemenin kendisiyle. Evet. Tabii ki dokusu ve hissi çok farklı. Taşla çalışmak çok gerçekten keyifli. Kesinlikle devam edeceğim bir seri. Müthiş bir seri. That's all for today from Burcu Perçin's new exhibition. See you next time.